Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şunu şöyle tutayım. Hollanda'dayız ve Hollanda denince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor aşkım? Lale. Lale, evet. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Keukenhof'tayız. Burası büyük bir, sadece lale bahçesi değil diye anladım ben. Sanırım bir çiçek bahçesi. Değil mi? Evet. Bir botanik bahçe gibi. Ben ilk defa geldim de sen geldin mi? Gelmedim. İlk defa geldik. Biletlerimizi internetten aldık. İnternetten alabilirsiniz. Araba için de bilet ekstra alabiliyorsunuz. Arabasız gelecekseniz ayrı alıyorsunuz. Biletler ne kadardı aşkım? Araba ne kadar? Kişi ne kadar? Kişi 20 euro kişi başı. Tamam. Arabada 9 euro. Tamam. Ama Süreli mi? Değil. süreli değil. Tamam. Yani otobüsle metroyla tabii geliniyor da onun nerede bilmiyoruz yani. Ya biraz da yola uzak aslında. Otobüse gelip sanırım içeri doğru yürüyorsunuz. Şurada otobüsler var herhalde, oraya Kapıdaki geliyor. sıra neden? Bilet alıyorlar bence şuradan ya da sırayla mı giriliyor? Hiçbir fikrim yok. Şöyle, bileti de şöyle alıyorsunuz. Atıyorum saat 9'da var. Zaten 9'da açılıyor sanırım. Daha erken var mıydı? Yok, 9'la 9.30 arası giriş birinci. evet. Diğeri 9.30-10 arası gibi Hep böyle gibi. gidiyor yani şeye kadar. Aynen. 5'e kadar mı 6'ya kadar mı öyle? Gel arkaya geçelim aşkım. Bizim anladığımız kadarıyla şöyle. 9 ile 9.30 arasında belli bir kontenjan var. O saat aralığında bilet sayısı tükenince o saati kapatıyorlar. Çünkü istediğimiz her saatte alma şansı yoktu. Yani mesela 9.30'a aldık. 10'da, 10.30'da, 11'de yok. 11.30'da vardı. O yüzden böyle bir çıkarımda bulunduk. Şu an şimdi size sırayı da göstereceğim. Bakalım içeriye gireceğiz. Çok heyecanlıyız. Sıra bunun bir 3-4 katıydı aslında ama hızlı ilerliyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Buranın bir 5-6 saat sürdüğünü söylediler. Girince böyle Ikea gibi düşünebiliriz. Çıkmanız gerekiyormuş. Yani çıkışa kadar gitmeniz gerekiyormuş. Geri dönemiyormuşsunuz. Giriş bu şekilde. Çiçeklerle başladık. Sağ tarafta vallahi çok güzel. Çiçek severler için harika bir yer değil mi? Bir de şey bayağı kokuyor her yer. Evet. Ya Buradan mı gidiyorsun emin misin? buradan gidelim aşkım. Nereden gidersek diğer taraftan dönmüş olacağız. Fark etmez yani bence. Sence? Bir de şöyle bir şey var. Ben zaten sokaktaki kır çiçekleri bile çok güzeldi Hollanda'da. O yüzden buradaki çiçeklerin bile ne diyeceğimi bilemedim yani. Nasıl toparlayacağımı bilemedim. Kır çiçekleri bile çok güzel. Öyle söylesem daha iyi anlaşılır. Evet. Artık tabii sezonun sonuna geliyoruz. 11 Mayıs'ta burası kapanıyor. Siz tabii bu videoyu izlediğinizde seneye için plan belki yapabilirsiniz. Siz izleyene kadar Merhaba. sırası geçmiş olacak. Evet, ay çok güzel, dur çekeyim. Artık sezon sonu olduğu için mesela buradaki laleleri kesmişler. Yani aslında hala geziliyor işte 11'ine kadar devam ediyor. Demek ki 11'ine kadar çiçekler böyle duruyor yani bir 11'ine kısmı. kadar bitiyor burası. Aynen 11'inde Son kapanıyor. ne zamana kadar? Seneye bahara kadar. Allah Allah. Yani belli bir aralıkta bu laleler Evet, oluyor o daha kapalı doğrusu. olduğu zamanlarda da bakım yapılıp herhalde. Bilmiyorum belki park Ekiyor. açıktır ama bu lale görme dönemi bu dönem yani anladın mı? Lale ekim dönemi. Ama ben bilmiyorum. Büyük bir onun de dışında başka bir şey çiçekler için yapıyorlar mı açıktır. bilmiyorum. Laleler Olabilir almıyoruz. belki olabilir evet. Millet zaten yani lale görmeye geliyor aslında. Aynen öyle tabii canım. Bu dönem yani tam turist dönemi. Şimdi şöyle gösterebilirim yani artık çiçekler solmaya başlamış. İşte birkaç gün sonra bilmiyorum büyük ihtimalle bunlar da kesecekler. Şunlar falan çok güzel ama onlarda bir şey yok. Şunlar ne? Bunlar tam Bilmiyorum açılmış. onlar ha, da değişik bir anlamadım. şey. Evet. Hayır şey değil bunlar lale değil bunlar başka bir şey bence. Bilmiyorum ama ne olduklarını. Morlar çok şey. Evet güzel duruyorlar gerçekten. Allah'tan şansımıza güneş açtı da biraz hava ısındı. Biz de hep ben yani kendime hep elbise getirdim. Kıyafetlerimiz hep ince burası için. Bu kadar rüzgarlı olacağını açıkçası hiç düşünmedik. Ama şimdi güneş açınca biraz daha ısındı. Buraya böyle havuz yapmışlar. Şurada da sandalyeler var oturabiliyorsunuz. Ama kafe sandım değil. Sadece şey koymuşlar oturmak için. Daha yeni başladık. Bilmiyorum biz burayı bayağı uzun sürecek herhalde gezmemiz.
Aynen. Ama güzelmiş. Yani sezon sonu diye aslında biraz çekince olabiliyor insanlarda. Yani biz tam dönemin ortasına gelmedik. Kapanmasına da daha var ama işte böyle sanki başında daha mı güzel olur gibi bir düşüncemiz olmuştu. Yani bence çok da şey değil. Zaten büyük ihtimalle başında da bütün çiçekler aynı anda açmıyordur diye düşünerek kendimi teselli ediyorum. Yani güzel bence, hani öyle düşünerek gelmeyin. Sonuçta sezonu açık demek ki çiçekler var ki açık. Şurada da seyir tepesi herhalde. O tarafa doğru bir gidip bakalım. Ben ağacı çok beğendim. Çok güzel değil mi? Aşkım, küçücük çiçekleri var üstünde. Çok güzel. Burada var bak. Uzaktan bakınca evet, her yerde var. Uzaktan bakınca ot gibi, böyle şey gibi. Çok güzel. Bu seyir tepesinde söylemek istiyorum ki Hollanda'yı böyle kısaca özetleyecek olursam o kadar çok böyle boş arazisi var ki, boş arazi derken hani şey kastetmiyorum, bunlar ekilmiş biçilmiş şey araziler de ne denir, imar olmayan araziler dersem belki daha iyi anlatabilirim yani. Böyle tarlaya, doğaya bırakılmış araziler olarak anlatabilirim. Yani böyle yolda gidiyorsunuz, yolun kenarında evler değil de böyle araziler görüyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Değil mi? Ahmet de evet diyor. Kafa salladığını çekmediğim için göremedik. Burası şey, anladın mı ne olduğunu? Yok, anlamadım, Burası okumadım hani şeyi. şu Hollanda'da yani laleler yazınca kocaman tarlalar çıkıyorlar Evet. ya, atıyorum biri sapsarı biri kıpkırmızı. Oralar işte bak. He, Şurada bak bir tane sarı küçük açmış, gördün mü gördüm, bak. gördüm. Mesela burası hep sarı herhalde. Arkası farklı renk ama şu an demek ki şey yok. İşte evet, belki başında gelsek daha Bir de şey olurdu. Bir de kesmişlerdir, havalarda bilmiyorum. soğuk. Aynen. Onun da etkisi olabilir. Şeyde nilüfer bunlar. Evet. Ama onlar da daha açmamış. Onlar herhalde yazın açıyor. Gel devam edelim bakalım. Ben arazileri görünce direkt Hollanda ile ilgili yorumumu katmak istedim, söylemek istedim. Aşkım, labirent var, girmek ister misin? Ama bizim girdiğimizden küçük. Yok, hiç istemem. Bayağı bir zaman Bayağı kaybettiriyor. evet, gerçekten. İyi kaybolmuştuk içinde. Burada laleler hep duruyor. Şöyle göstereyim. Ama tabii gelebilirseniz, yani bunu mesela şimdiden seneye için planlayacaksanız bence biraz daha başı da tam değil de başının biraz ilerisi. Bir de şöyle. Başladıktan. Söyle aşkım. Dur şunu çekeyim. Söyle. Lalenin her evreninde farklı bir çiçekmiş gibi görünüyor. Öyle gerçekten. Açılışında, tam açılışında, Evet. yarısında. Doğru söylüyorsun. Açılınca böyle iyice güle benziyor falan. Evet. Bak yine keçiler var. Kuşlar da çok Aa, güzel. bunlar karga mı? Niye bu kadar küçük? Bunlar değil. Az önce uçan. Ha, şunlar mı? Aa evet, bebek. Tepedekine bak şuna. Aşkım, şunların büyüklüğüne bak. Ne kadar büyükler. Değil mi? Bayağı büyükler ya. Çok büyükler gerçekten. Baksana, diğer taraftakiler dediğin gibi farklı bir çiçekmiş gibi her evresi. Evet. Çok doğru bir şeye değindin aslında. Bu da yüzden- farklı bir çiçekmiş gibi. Çiçek yani hep farklı bir şey veriyor. Tipi hep farklı. Aynen. Herhalde birbirinden güzel gerçekten. Ay, onlar da çok güzel. Şuna bak. Birine de ezan saati gelmiş. Endonezya falan sanırım. Gerçi bilmiyorum. Aynen. Şeyler büyük ihtimal. Şey çok var sanki. Ne? Endonezyalı. Değil mi? Endonezya bana da geldi. Hani ne değişikmiş bu da böyle. Tabii şey olmuş da değişikmiş, yine de büyükmüş. Ya. Aslında buraya böyle bir gününü ayıracaksın. Oturacaksın, gezeceksin, fotoğrafını çekeceksin, artık ne yapacaksan. Evet. Yani ya çok güzel bir şey değil mi? Böyle çoğumuz doğaya bakmayı bilmiyoruz ya. Böyle ayağının altında bir sürü küçücük ama o kadar güzel çiçek var ki. Mesela o az önceki o küçük şey gibi, küçük ağaç gibi. Küçük Evet. bir, ya da bitki işte. O ağaçtı bence gerçi de. O ağaç gibi yani. Mesela bakmasan yakından onun dallarının çiçek olduğunu nereden bileceksin?
Doğru. Hepsi. Ay burası var ya aşkım solmadan bayağı güzelmiştir ha bu arada. Aşkım ne oluyor biliyor musun? Ben böyle bir şey anlatırken seni hep bölüyormuşum gibi oluyor. Ben böyle bir an heyecanlanıp hemen şey yapıyorum ya. Evet. Konuşuyorum ya. Buna bir videoda değinmek istedim artık. Olur öyle. Değil mi? Evet. Ya sonuçta o benim eşim yani. O biliyor zaten benim huyumu ama dışarıdan böyle sanki ben onu bölüyormuşum, bastırıyormuşum gibi bir şey oluyor. Hava oluyor. Ama öyle bir şey yok. Evet. Yok. Aşkım burası var ya of. Tam şeyde çok güzelmiştir değil mi hepsi açıkken? Bayağı iyi. Burayı da böyle rengarenk yapmışlar. Biraz tropikal ada gibi olmuş burası. Şurada nergisler var. Şu çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya doğru gidelim de gel gösterelim oraya aşkım. Evet. Çok güzel rengarenk ya. Böyle çok güzel olmuş değil mi? Abi buraya kesin gelin ya. Gerçekten kesin gelin yani. Ama siz doğru zamanda gelin. Böyle tam bütün çiçekler açık olduğu zaman çok daha güzel olur. Şimdi size rengarenk bir görsel şölen. Buyurun. Gel aşkım şu tarafa doğru gidelim. Ay çok güzel olmuş biliyor musun? Gerçekten harika bir görsel şölen yani gerçekten değil mi? Şuraya doğru gitmek istiyorum. Resmen morun bütün tonlarını kullanmış adamlar. Ama çok güzel olmuş ya. Aşkım öyle değil mi? Gerçekten çok güzel. Ben burayı çok sevdim ya. Buraya kesin gelin. Burada hemen, dur aşkım. Burada hemen lalelerin kenarında. Aslında parkın tam kenarına yapmışlar. Böyle laleleri izleyerek kahvenizi içebileceğiniz bir kafe var. Yiyecek var mı göremiyorum ama. Yok ya tek kafe şurada. Aynen tek kahve gibi. Gel şimdi şu taraftan devam edelim. Şurayı bir de şöyle göstereyim. Ay çok güzel gerçekten. Laleye doyduk diyebilir miyiz? Şurada da bir heykelcik var bak. Ne acaba? Bilmiyorum ki. Bu şimdi biraz şey gibi oldu. Instagram reality diyorlar ya, konuşamadım. Evet. Aynen onun gibi oldu. Aslında işte elbise Göründüğü giydim, gibi. fotoğraf çek. Ama ben fotoğraflarda da hırkayla çekindim fotoğrafımı. Battaniyeyi de şu an üstüme aldım. Vallahi iyi ki bunu yanımızda almışız gerçekten. Evet. Battaniyeyi yol için almıştık. Bunun için kısmetmiş. Üstümde bir hırkam var. En üstünde de şu hırkam. Şu da battaniye. Soğuk hava. Niye bu kadar soğuk? Teknede bir sıra var. Fotoğraf Nerede? çekilmek için teknede binip. Hadi canım. Biniliyor mu? Çok güzel. İnsanlar sıraya girmiş şu teknede fotoğraf çekebilmek için. Fotoğraf çekilmek için harika yerler var burada. Az önce gösterdiğim o botanik değil, tropikal bir bölüm gibi olan yer vardı. Tekne var. Hemen arkamda bir yel değirmeni. Şurada o yine Hollanda'ya meşhur. Hollanda'da ünlü. Doğru kelime ararken ben. Glocks diye okunuyor sanırım. Nasıl okunduğundan emin değilim. O ayakkabılardan var. İçine de girip fotoğraf çekinen var. Şunun içine oturuyorlar fotoğraf çekinmek için. Şu tarafta da ayağını giyip fotoğraf çekiniyor insanlar. Güzel bir, aslında fotoğraf çekmek için harika bir alan. Buraya pembe çiçeklerle girdik. Bir gözümüz gönlümüz açıldı açıkçası. Ay yapay gibiler, çok güzel. Böyle renk tonlarını böyle ayarlamaları falan da çok güzel değil mi? Bayağı iyi. Şimdi asıl şeyi gösteriyorum. Bahçenin içini. Şöyle bir bakın. Kapıdaki çiçeklerden de var.
Şöyle ayrı çok güzelmiş burası gerçekten. Değil mi aşkım? Burası da ayrı güzelmiş bu tarafı. Bayağı iyiymiş ya. Çiçeğe doyduk vallahi. Rengin uyumları çok güzel. Bunu acaba Evet. Bilerek, ayarlıyorlar mı? tabii bilerek yapmışlar. Peyzaj mimarlarıyla çalışıyorlardır. Yolun sonunda böyle harika bir manzara var. Ay telefonum suya düşecek diye korktum biraz. Gerçekten renk uyumları falan harika. Bunlar normalde sakuralar, kiraz çiçekleri. Bununla ilgili bir video çekmiştim, izleyenler vardır. Onun işte 2 haftalık bir süreci oluyor aslında. 2 hafta boyunca sakura çiçekleri açık oluyor. O döneme burayı denk getirirseniz burada tam ya harika bir görüntü olur gerçekten. Düşünsene aşkım burası pembe. Kiraz çiçekleri açmış. Arkada o görüntü 10 numara yani. Tabii bayağı iyi ya. Bayağı Burası gerçekten güzel olur. En güzel Tabii yerlerinden biri burası. Aynen tabii şu an o 2 haftalık süreç geçtiği için sakuralar yani şey olmuş, dökülmüş. Arkadaşlar bu park 20 Mart'ta açılıyor. 11 Mayıs'ta kapanıyor. Bu taraftan mı gidelim? En iyi zaman için Mart sonu, Nisan başı diyorlar ama Aynen. ben onu biraz daha Nisan'ın ortası gibi söylemek istiyorum. Niye diyeceksin? Sakuralar o zaman açılıyor. Doğru. Doğru. O yüzden mesela böyle Nisan'ın 10'u gibi falan burası çok güzel olabilir. Pembe çiçekler gerçekten çok güzel ya. Geçen Instagram'da bir şey okudum aşkım. Diyor ki ergenlik dönemi kadınlar için pembeden nefret etmekle, yetişkinlik dönemi de pembeyi çok sevmekle geçer diye. Bence gerçekten bu doğru bir tespit. Yani böyle ergenlikte genelde pembeden nefret ederler ve pembe giymezler ya. Evet. Ben de mesela renkli şeyler pek giymiyordum aslında. Renklere karşı bir şeyimiz vardı. Siyah giyiyorduk mesela hep falan. Tabii istisnalar da vardır da. Ama mesela şimdi renk giyiyorum yani seviyorum. Evet. Neredeyse parkın yarısını şu anda gezdik. Sanırım 1 saat oldu aşkım değil mi? Kaç saat? 1,5 saat olmuş. 1,5 saat olmuş. 1,5 saat olmuş. İçeride böyle bir kapalı bir alan var. İşte burada laleler var yine, sümbüller var. Girişte satılan bir şeyler de vardı. Bunlar satılıyor mu? Satılmıyor. Bunlar görsellik için sanırım buradalar. Şurada bir çiçek gördüm. Onun yanına doğru gideceğim. Şöyle oturup dışarıyı da izleyebilirsiniz. İnsanlar nedense içeri doğru oturuyorlar. Neden olacak tabii içeride de. Çiçekler var Şeydacığım. Neden olabilir acaba? Şu çiçeği çekmek istedim. Gerçek değilmiş. Evet ben yanına gidince anladım. Evet. Uzaktan gerçek sandık gözükmüyordu. Ama bunlar bence gerçek. Bunlar gerçek de o değil. Ha, bunun şeyi yapayı herhalde o da. Evet. Çok güzel kokuyor. Burayı hızlı bir şekilde yani normal bir şekilde gezerseniz 2 saatte gezebileceğinizi söyleyenler var. 4-5 saat sürdüğünü söyleyenler var. Bence şöyle 4-5 saat sürmesinin sebebi bak bizim çiçeklerden reklam oldu. Araya girdim yani. 4-5 saat sürmesinin sebebi bence böyle işte insanlar durup çünkü her şey fotoğrafını çekmek istiyorlar. Çünkü çok gerçekten harika gözüküyor. Fotoğraf çekmek istiyorlar, fotoğraf çekilmek de istiyorlar. Öyle olunca tabii iş 2 katına uzuyor süre. Aynen. Biz aslında çekiyoruz ama biz biraz daha herhalde hızlı gidiyoruz demek ki. İşte yarısını gezdik, yarısı kaldı. Bu parkta birçok şeyi sevdim. Ama en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi oturabileceğin böyle yerlerin olması. Yani oturabileceğin hem çok yer var aşkım hem de bu tarz böyle şekilli yani şeyler ya. Aslında fotoğraf çekindikleri için insanlar çok oturulmuyor ama oturulabilir. Baksana mantarlara. Gördün mü? Kocaman. Bak şurada, bu tarafta. Bu tarafta bak. Altında mı? Evet. Kocaman. Şimdi buradan bir devam edelim. Bembeyaz çiçekler. Şimdi mesela Hollanda ile ilgili bir şey daha söyleyecek olursam. Mesela evet çok fazla boş arazisi var. Ve çok fazla kanal, nehir var. Yani şehrin değil ülkenin
her yerinde. Berlin'de de nehir var ama buradaki kadar değil. Burada çok var. Evet, çok fazla. Çok fazla kolu var nehrin. Kanallar, şeyler çok fazla. Ya parkın içinde de bunu aslında şey yapıyorsun bence. Nasıl desem? Hollanda'nın bir minyatür hali gibi diyebilirim. Evet, yansıtıyor. Evet. Siyah lale de görmedik demeyiz. Sanıyorum artık parkın sonuna doğru geliyoruz. Şu çiçeklere bayıldım. Şunların renk uyumu da bir ayrı güzel olmuş gerçekten. Artık parkın herhalde sonuna yaklaştık değil mi aşkım? Yani evet. Buradan artık ilerleyince sanırım parkın sonu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum yapmayı, sadece eklemek istedikleriniz için değil, teşekkür etmek olabilir, tavsiye olabilir ya da ne bileyim işte yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.